Timur'un vurulmasıyla hepimiz şok edici bir bölüm sonuyla karşılaşsak da bu vurulma Timur için yeni bir doğuşun sembolü olacak. Kudret'in artık vezirin bildiği bütün sırlara hakim olması ve beraber iş tutmaları bu çifti çok daha korkutucu bir hale getiriyor. Bunun yanında Kudret, Zafer'in gerçek kardeşi olmadığını öğrenmesine rağmen yine de onu sahiplenmekten vazgeçmedi. Aynı zamanda Zafer de artık gerçeklerin farkına varınca kendisini tutsak olarak gördüğü evden çıkmayı da başardı. Çünkü Zafer'in en büyük hayali babası sandığı Zülfikar Karslı'ya layık olabilmekti. Şimdi ise gerçek babasını öğrenen Zafer bir anda kendi iplerinden kurtularak otogara gitmeyi başardı. Peki bundan sonra ne olacak? 9 parmak diye bahsedilen kişi kim? Zafer'in planı ne? Ve Timur bundan sonra ne yapacak? Gelin incelemeye başlayalım. Tabi öncesinde videoyu beğenip bana destek olursanız çok sevinirim. İlk olarak Zafer'in Saim'i vurması Timur'un söylediği şu sözü akla getirdi. Babası ölmeyen tam erkek olamaz. Zafer öldürdüğü kişinin gerçekten kendi babası olduğunu bilmesine rağmen herhangi bir vicdan azabı duymadı. Çünkü Zafer yıllarca bastırılmış o güç duygusunu elde etmek için çabalıyordu. Nitekim babasını öldürdükten sonra bir anda değişmesi Timur'un sözlerine kulak verdiğinin de bir kanıtı. Çünkü Zafer Timur'u kıskanıyor. Hem kendine ait olanı aldığı için hem Reyhan'ın ona duyduğu aşktan dolayı hem de Zülfikar'ın ona imrenerek hayranlıkla bakmasından dolayı Zafer her yönüyle Timur'u kıskanıyor. Bu yüzden elbiselerini seçerken bile neredeyse Timur gibi olmaya çalışıyordu. Zafer'in dışarı çıkması artık bütün dengeleri değiştirecek olsa da Esenler'in gerçekleri öğrenmesi bir müddet daha sürecek. Çünkü biliyorsunuz ki Korkut karakterinin de gelmesiyle aslında Zafer Karslı ismi de tehlikede. Bu yüzden Zülfikar hem oğlunu tehlikeye atmamak hem de planları bozmamak için bence Zafer'in kendisini açık etmesine ilk başta izin vermeyecek. Peki 9 parmak kim? Biliyorsunuz ki Timur'un babası zamanında ailesini terk ederek bildiğimiz kadarıyla kumar borcundan dolayı kaçan bir adam. Birkaç bölümdür 9 parmak karakterinden sürekli bahsedilmesi akla bazı soruları getiriyor. Hatta bu konuda 2 tane bomba teorim var. Birincisi 9 parmak karakteri aslında Timur'un babası olabilir mi? Gönül'ü öldürten kişinin 9 parmak olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Timur'un babası da büyük bir kumar bağımlısı. Yani tüm bunlara baktığımızda aslında belki de Timur'un babası kumar borcu yüzünden Gönül'ü öldürterek ortadan kaybolmak zorunda kaldı. Bu yüzden de ailesini terk etti. İkinci teorim ise vezirin 9 parmak olabileceği ihtimali. Evet, biliyorsunuz ki vezir bu bölümde Zülfikar'a eski bir resim gösterdi ve bu resimde sarışın bir çocuk bulunuyor. Aynı zamanda vezir sarışın olanın 9 parmak olduğunu da söyledi. Bunun yanında bir zamanlar hepimiz böyle masum bakan çocuklardık demesi de bence bize ipucu veriyor. Yani vezir Zülfikar'ın aklını karıştırmak için çabalamaya devam ediyor. Bunun yanında vezir 9 parmak hakkındaki efsaneleri anlatırken askeriyeden atıldığını da söylemişti. Hatırlarsanız vezirin geçmiş sahnelerinden birinde de askeri bir şapka ve atlet giydiğini de görmüştük. Bunun yanında vezirin çok iyi nişancı olduğunu da biliyoruz. Belki de vezir 9 parmak hakkındaki efsaneleri kendisi yayarak gerçekleri gizlemek istedi. Peki vezirin parmaklarında eksik olmaması bu teoriyi çürütür mü? Aslında en önemli yer de burası. 9 parmak bir lakap, ancak neye göre söylendiği hala bilinmiyor. Ya da belki de dizide sürekli vezirin ayakkabılarının kadraja alındığını düşünürsek belki de vezirin bir tane ayak parmağı eksik olabilir. Ya da belki de bu lakap fiziksel bir durumu ifade etmiyor olabilir. Sizce 9 parmak kim? Düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Peki Timur'a ne olacak? Vezir her ne kadar Timur'a ateş etse de gerçekten öldürmek istese kafasına ateş ederdi diye düşünüyorum. Bunun yanında Timur'a ateş ederken "Seni sevmiştim Adanalı" demesi de vezirin yine bir plan içinde olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bence vezir Kudret'in güvenini kazanmak için bu planı uygulasa da bir yandan Timur'u öldürmek istemedi. Vezirin de Adanalı olduğunu düşünürsek bence vezir muhtemelen Timur'un babasını tanıyor ve aralarında bir dostluk ilişkisi var. Zaten Timur'u da seçerek otogara getiren kişi yine kendisiydi. Tüm bunlara bakarsak Timur ölmeyecek, ancak bir anda da ortaya çıkmayacak. Tam tersine herkesin onu öldü sandığı bir anda yaşadığını belli edecek. Hatta belki de Timur'u kurtaran
kurtaran kişi babası olacak. Yani ilk teorimize göre 9 parmak olabilecek bir diğer kişi ya da cesedin yardımıyla kurtulacak. Sizce yeni bölümde neler olacak? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.